1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Merhaba, ben 1A sınıfından Caner Metin. 1848 Caner Metin. Nasıl 1A sınıfından be adam, şu sese bak, eşek kadar herifsin demeyin. Herkes gibi düşe kalka büyümesine büyüdüm de bir arpa boyu yol gidemedim. Çünkü takılıp kalmaktı benim işim. Aslında ilkten sınıfımda biriydi ya. Ben sabahçı olacağım diye tutturunca yalvar yakar şubemi değiştirtip o zaman 1A'ya gideceksin dedilerdi. Sınıfınız 1A'dır unutmayın lafını işittiğimden beri 1A sınıfından Caner Metin'im ben de. Bir baltaya sap olan, erken kalkıp yol alan, erken evlenip döl alan sınıf arkadaşlarım çoktan unuttu ama ben unutmadım. Unutmayın dediler, ben de harbi unutamadım işte o lafı. 1A sınıfından Caner Metin'im ta o zamandan beri. Bir de gün aşırı eve hafiften sallanarak gelen babamın mütemadiyen arkadaşlarla 2 bira içtim dediğini işitince babamın yediği nanenin sınıfından olmak gururlandırdı beni galiba. O nedenle o zamandan beri göğsünü gere gere 1A sınıfından Caner Metin'im ve doğal olarak yakaladığım ilk fırsatta 1A müptelası oldum ben de. Çocukluğum böyleydi işte. 1A sınıfından Caner Metin. Gençliğimi ise kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım. Demek isterdim ama pek öyle değil. İlerleyen yıllarda önce sınıftaki diğer oğlan çocuklarının gazına gelip araba dergileri biriktirmeye, markaları, modelleri falan ezberlemeye çalıştım, olmadı. Bir ahuya tutulur tutulmaz mısra dökmeye kalktım. Yazdıklarım beğenilir gibi oldu. Böyle yekten şair olunmaz, bir bokluk var bu işte deyip bıraktım. O zamanlar herkes bilmez okumazdı. Bir ara fantastik edebiyata takıldım. Bir zaman sonra sıkıldım. İyice el ayağa düşünce hepten caydım. Daha bir ton şey işte. Uzatmayayım. 1A sınıfından Caner Metin olarak numarada 1848 olunca, içtiğim biralar varıp galonları bulunca küçükten elime geçen Sophie'nin Dünyası diye bir kitabı hatırlayıp filozofluğa meyil verir oldu gönlüm. Sophie'nin Dünyası vardı da bizdeki Johnny'nin emziği miydi yani? Evelallah, yürekse yürek, mangal gibi, kafa desen zaten zehir. Yalnız bir ara Filozof Reis diye bir video çıkıp da elemanın teki milyonlara taşak oğlanı olunca endişelenmedim değil. Filozofluk hayallerini erteledim. Kendimi eğitip donatayım diye Coursera'da yabancı bir üniversitenin felsefe tarihine giriş gibilerden bir dersine yazıldım. Hiçbirine de gitmedim. Diploması, sertifikası da yoktu bu işin. Geometri bilmeyen giremez diyen affedersiniz dal yarakların üstünden de yüzlerce yıl geçmişti. Birkaç derince gönül yarası, bolca hayal kırıklığı, bir cuvara yakıp fıstak diye açılan bir şişe bira ile cilalanıp gözleri uzaklara dikerek geçirilen saat üstüne saatle cabası. Oğlum Caner dedim kendi kendime. Sen bu filozofluk payesini çoktan hak ettin. İş bilmem, zanaat yok. İçip içip Diyarbakır otobüslerine binecek kadar da sıyırmamışım çok şükür kafayı. Bu filozofluk dedim, tam benlik yani. Yıllarımı verdim. Yılların birikiminde sizlerle paylaşmaya geldim. Yani neymiş olayımız? 1A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Neden? Çünkü herkes yapabilir. Müfredatı aniden akla gelip garsondan istenen peçetenin arkasına yazılan, tabiattan tahtaya kaldırılmak ve Allah muhafaza devlet dersinde öldürülmek gibi riskler barındırmayan bu macera bizim. Kağıt yok, mürekkep yok, kitap yok, fasikül yok. Altı üstü dinleyip biraz da saksıyı çalıştıracaksınız. Bırakın 1A sınıfından Caner Metin kardeşlerini ilmek ilmek işlesin. Ne kadar zorlasanız da kendinizi öpüşürken hayal edemediğiniz manitalar kapınıza, Tarkan'ın gençliği gibi delikanlılar koynunuza gelsin. Bu arada bilinsin ki biz kitabı ortasından konuşuruz. Öyle antik Yunan maddecilerinden bir girelim falan filan fasarya yok. Albert Camus, Sisyphos söyleninde gerçekten önemli bir tek felsefe sorunu vardır der. Ona göre bu intihardır. Çünkü yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak
felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Öyleyse önümüzdeki hafta konumuz intihar ve yaşamın yaşamaya değip değmediği hakkındaki kanılarımız üzerine olacak. Sonraki haftada yersiz yurtsuzlaşma, organsız beden, şizoanaliz gibi delüzyen kavramlara bir bakış atarız. Şaka şaka. Hele bir haftayı çıkaralım da bakarız. Bir A sınıfından Caner Metin ile felsefe yapacağım. Önümüzdeki hafta yine burada. Neden? Çünkü herkes yapabilir. Bekleriz.